Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, benim en sevilen tariflerimden biri olan pastane usulü bademli, kuru üzümlü, kıyır kıyır kurabiye tarifim var. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime başlayalım. Bu tarz en çok sevdiğim kurabiye tariflerimi ara ara sık sık sizlerle yaptıkça paylaşıyorum. Çünkü kanalımın altlarında kalabiliyor bu tarifler, göremeyenler olabiliyor. O yüzden ben de yaptıkça sizlerle tarifini çekip paylaşıyorum. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayıralım. Yani 1 adet yumurta, bir tane de yumurta akı ekliyoruz. Sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Toz şekeri yerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı nişasta ekliyorum. Dilerseniz mısır nişastası, dilerseniz de buğday nişastası kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karbonatı ekleyip el çırpıcısı ile karıştırıyorum. ...150 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 4 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir veya unun markasına göre bile değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarifinin tam 4 su bardağı un kullandım. Tam yeterli oldu. Unumuzu ekledikten sonra elimizle şöyle bir güzelce yoğuralım. Tarifimizde hamur kabartma tozu veya toz vanilya yok. Sadece 1 tatlı kaşığı karbonatla yapıyoruz bu tarifimizi. Karbonatınız yoksa eğer hamur kabartma tozu elbette kullanabilirsiniz ama aynı dokuda olmaz. Lütfen bu kurabiyeye karbonat ekleyerek hazırlamanızı tavsiye ederim. 1 su bardağı çekilmiş badem ekliyorum. Dilerseniz badem yerine ceviz, kavrulmuş fındık, Antep fıstığıyla da yapabilirsiniz. Hepsi çok güzel yakışıyor. Hepsiyle de ben yaptım, denedim. 1 su bardağı kuru üzüm ekliyorum. Kuru üzümlerimizi ilk önce yıkayalım. Süzgeçten geçirdikten sonra, kuruduktan sonra ekleyelim. Elimizle hamurumuzu karıştıralım. Yakından sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Yumuşak, orta sertlikte çok güzel bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Çok güzel bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi hemen tezgahımızın üzerine kurabiye hamurumuzdan parçalar koparalım ve uzun bir şekilde rulo şeklini verelim. Dilerseniz ince olarak, dilerseniz kalın olarak istediğiniz şeritlerde belirleyebilirsiniz ölçüsünü. Bıçakla kesip şekil vereceğiz. Ben bu sefer büyük boyutlarda, pastanelerde satılan büyük boyutlardaki üzümlü pastane kurabiyesinden yaptım. Genelde hep küçük boyutlarda yapmıştım. Bu sefer büyük boyutlarda yapmak istedim. Rulo şeklini verirken büyükçe birçok kurabiye adet olarak çıkarmak istediğim için bu şekilde biraz zorlanabilirsiniz. Ama daha küçük boyutta hamur alın. Birkaç adet olarak hazırlayıp yağlı kağıt fırın tepsisine dizebilirsiniz. Benim gibi büyükçe yapmak istiyorsanız uzunca hamurunuzu birazcık elinizle yoğurun. Elinizle bastırın, şekil verin. Ondan sonra yumurta sarısını sürebilirsiniz. Bu şekilde şekil verdikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürelim. Sonra çatalla kurabiyemizin üzerine çizikler oluşturalım. Sonrasında verev şeklinde keselim. İstediğiniz şekli vermekte serbestsiniz. Orijinal şeklinin dışında yuvarlak şekillerde veya kurabiye kalıpları içerisine koyarak da bu tarifimi yapabilirsiniz. Ben bu malzeme ölçüleriyle toplamda 30 adet pastane usulü kuru üzümlü kurabiyeler elde ettim. Daha küçük boyutlarda yaparsanız daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Aynı boyutta daha fazla yapmak istiyorsanız kurabiye malzeme ölçülerini yarı olarak arttırın. Daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz.
Kurabiyelerimizi bu şekilde bıçak yardımıyla keselim. Kenar kısmındaki parçaları tekrar kurabiye hamurun içerisine koyabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Şöyle bir tekrardan karıştırın. Şekil vermeye devam edebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz bu şekilde oldu. Hamurumuz bitene kadar bu işlemleri yapalım. Yağlı kağıt sterili tepsimizi aralıklı bir şekilde dizelim. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi pişirelim. Ben biraz gevrek, kavrulmuş sevdiğim için biraz fırında fazla tutuyorum. 20 dakika kadar pişirmenizi tavsiye ederim. 20 dakikanın sonrasında kontrol edin. Üzeri kızarmamışsa hala biraz daha tutabilirsiniz. Bazen fırın markasına göre fırın süresi de değişkenlik gösterebilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. ...20 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi üzeri ve altı çok güzel kızardı. İçi de çok güzel pişti. Kurabiyelerimizi lütfen yüksek derecede pişirmeyelim. Üzerindeki kuru üzümler yanabilir. O yüzden 180 derecede ağır ağır yavaş yavaş kurabiyelerimizi pişirmeye özen gösterelim. Gördüğünüz gibi çok güzel nar gibi kızardı kurabiyelerim. Gerçekten tadı şahane bir kurabiye. Benim en sevdiğim ilk 3 kurabiyeden bir tanesi. Henüz bu tarifimi denemediyseniz denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kurabiyelerim sunuma hazır. Sizlere hemen yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra da yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.